Wednesday'in ikinci sezonun ikinci partına baktığımızda ve özellikle finalini incelediğimizde onlarca soru işaretiyle beraber bizleri böyle arafta bıraktılar. Fakat bu videoda sizlere olabildiğince teorilere bam 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 gireceğiz. O yüzden fazla uzatmadan direkt konuya giriyorum. Merak etme, bu videoda spoiler yok. Yani ikinci sezonda neler olmuş, ne bitmiş, hiçbir konu hakkında bilgi vermiyorum. O yüzden eğer izlemediysen çok dert etme. Ophelia'nın arka planda Wednesday'in ölmesi gerektiğini söylediği kısımda aslında şöyle teoriler üretilmekte. Şimdi ilk bu sahneyi gördüğümüzde aklımıza ilk gelen şey tabii ki de bu Ophelia teyzenin Wednesday'in ölmesi gerektiğine dair bir kehanet uydurduğu ve onun kötü bir karakter olabileceğine dair bir bakış açısı kazanmamıza neden oldu. Ancak şöyle bir virgül eklemek istiyorum. Aslında buradaki kötü karakterin tamamıyla Hester, yani aslında anneannesi olabileceğine dair bir düşünceye sahibim. Geçmişe dair baktığımızda Hester'ın özellikle Ophelia'nın güçleri için onu kullandığı ve hatta onu bir mahzene kapattığına dair teoriler üretilmiştir. Fester amcanın bir rivayetine göre de geçmişteki sezonlarda incelediğimizde şöyle bir cümle kullanmıştır. Ophelia kuş olup uçup gitti ve böylelikle ortadan kaybolduğunu söylemiştir bizlere. Ancak görüyoruz ki büyük annesi onu bir mahzene kapatarak yıllar boyunca belki de onu tutsak etti. Bunun sebebi ise Hester'ın mevcut olan imparatorluğu kurabilmesi için ve arka planda Addams ailesinin mevcut olan kehanetler ve en önemlisi lanetlerle alakalı bir durum. Bu noktada Ophelia'yı hemen böyle direkt olarak kötü karakter olarak düşünmeyelim. Ophelia'nın tamamıyla aslında tıpkı Harry Potter'daki Sirius Black gibi bir karakter, yani masum bir karakter olabileceğini de es geçmeyelim. Bu arada benim bu sezonda en çok sevdiğim ve Angus karakterinin ne kadar tatlı olduğunu ve özellikle 3. sezonda çok büyük etkisinin olabileceğini düşünmekteyim. Çünkü Agnes karakteri bir teoriye göre Laurel karakterinin kızı olabileceğine dair bir söylenti var. Tabi bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum ama benzerliklerin olması böyle teoriler üretilmesine sebep olmuş durumda. Bu kısımda şöyle bir virgül eklemek istiyorum. Eğer hala daha benim yapmış olduğum Wednesday'in ikinci sezon teorilerinin ilk kısmına bakmadıysan bence hemen bakabilirsin, çünkü orada da birçok teori üretmiştim. Akabinde bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilir, telefondan izliyorsan Hyper desteği verebilirsin ki bizim gibi kanallar için bunlar çok önemli. Ve teoriler için ise yorumlar kısmına gelmeyi unutma. Seni daha fazla bekletmeden hemen videoya geçelim ve ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu noktada Hester'ın özellikle kötü bir karakter çıkması, daha doğrusu kötü olabileceğini düşünmemin temel sebebi Ophelia'ya yapmalarını, özellikle de Wednesday'i yaz tatilinde onun evine davet etmeleri. Biliyorsunuz, eğer sen benim yapmış olduğum Wednesday'in ikinci sezon teorilerine baktıysan, özellikle 3. sezonla beraber Addams ailesinin laneti ve kehanetleriyle alakalı ailesel bir iç kargaşa içerisinde geçeceğimi söylediğini hatırlıyorsundur. Ophelia'nın son anda çıkmasıyla beraber aslında bu teorim bir nevi kanıtlanmış oldu. Şimdi gelelim Ophelia teyzenin neden Wednesday'in ölmesini istediği yazısını yazması. Baktığımızda Ophelia teyzenin aslında masum olabileceğini söylemiştim, fakat burada ölmesi gereken gerçek anlamda kötücül bir şekilde ölmesi değildir belki de. Bu düşünceye varma sebebim özellikle Wednesday'in son kısımlarda kazanmış olduğu güçleriyle beraber bir tane Addams ailesinin illaki ölmesi gerektiği kehanetine baktığımızda aslında gerçek anlamda mevcut olan üzerindeki laneti kaldırabilmek için birinin ölmesi ve akabinde dirilmesi gerektiğidir. Yani ne demek bu? Wednesday büyükannesinin evine giderek orada bir ayine katılarak belki de güçlerini tekrardan Ophelia teyzeye aktararak mevcut olan laneti kaldırtabilir veyahut da mevcut olan laneti alarak üzerine kendi ölümünü hazırlayabilir. Bu duruma baktığımızda mevcut bir yeteneğin getirisinin aynı zamanda götürüsü olmakta. Bunun akabinde lanet önceki Addams ailelerinde olduğu gibi ölümle sonuçlanmıştır. Büyükannesinin onu eve davet etmesi ve Ophelia teyzeyle bir şekilde etkileşime sokmasıyla beraber ondan alınan yetenekleri kazanmasına da sebebiyet verebilir. Çünkü mevcut durumda Ophelia teyzenin yetenekleri tamamıyla şu an Wednesday'e geçmiş durumda. Tabi burada bence ana kötücül karakter tamamıyla büyükannesi olan Hester olabilir diye düşünüyorum. Senin bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerin neler? Yorumlara yazmayı unutma. 3. sezon teorilerine baktığımızda özellikle Enid'in Alf'ın kurt adam olmasıyla beraber sonsuza kadar lanetlendiğini öğreniyoruz. 3. sezonun temel mantalitesi Enid'i kurtarmak üzerine olacak. Fakat bunu nasıl yapacaklarına dair şu an herhangi bir bilgiye sahip değiliz.
Aynı zamanda bölümün sonuna baktığımızda Fester amcasıyla beraber bu maceraya katılması, özellikle bu 3 ana karakterin ve Addams ailesinin üzerinden dönebileceği, artık Nevermore kısmının tamamıyla ortadan kalkabileceğine dair bir düşünceye sahibim. Yani artık okulda geçecek bir senaryo yok, daha çok uzak diyarlarda yolculuk esnasında yapılan ve Annie'de aramaya üzerine ve akabinde onu kurtarma üzerine yapılmış bir senaryo ilerleyecek. Tabi bu sezonla alakalı Lady Gaga'nın bir selam çakıp sadece gitmesi bizi yani ne oluyor ya falan dedirtti böyle. Çünkü ben Lady Gaga geleceği zaman gerçek anlamda orada böyle 1-2 bölüm oynayacağını ve uzun bir repliklerin olacağını düşünüyorum. Allah bilir o 2 dakika için birkaç milyon dolar almıştır yani. Böyle bir çalışma mantalitesi nasıl oluyor bilmiyorum ama yani gerçekten selam çaktı gitti. Başka hiçbir şey yapmadı yani. Tabii 3. sezonun ana hikayesine baktığımızda Fester amcanın geçmişine dair bazı bilgileri de edineceğimize dair düşünceye sahibim. Onun geçmişten bu zamana kadar neler yaptığı, akabinde neden kaçak olduğu tamam anlıyorum. Birçok ülkede sahte pasaportlar, işte banka soygunculuğu vesaire vesaireden kaynaklı arandığını ve bu nedenle de kaçtığını biliyoruz ama gerçek anlamda Fester amcanın geçmişine dair hiçbir bilgiye sahip değiliz. Akabinde bu bilgiler ışığında özellikle sizlere videonun başlarında söylemiş olduğum Ophelia teyzenin geçmişine dair ve onun lanetiyle alakalı, Wednesday'in ölmesi gerektiği, Hester yani büyük annesinin gerçekten kötü bir karakter olabileceğine dair teoriler hakkında neler düşünüyorsun yorumlara yazmayı unutma. Ben 2. sezon hakkında şunu söyleyebilirim yani ikinci yarısıyla alakalı. Wednesday'in özellikle Enid'le yer değiştirdikten sonra o hal ve hareketleri yapması yani hani o kadar çok ben karakterle bağdaşmışım ki yani o halde görünce o kadar yadırgadım ki ya bunu koymaya gerek var mı dedim yani ne gerek vardı bunu. Çünkü Wednesday'in mevcut olan o kaotik yapısına hiç uymuyor ki gerçekten karakterle bütünleşmiş bir insan olduğu için de uymuyor yani. Tabii bu konuda sizin fikir ve düşünceleriniz neler bilmiyorum o yüzden yorumlara belirtebilirsiniz bu sahneye gerek var mıydı yani. Tabii gelelim asıl kuru fasulyenin faydalarına. Biliyorsunuz Tyler annesini ve tabiri caizse dayısını da kaybettikten sonra ne yapacağını bilemez bir halde geldi. Onun bir Hyde oluşu ve özellikle birine bağlı olması gerektiği, olmazlarsa çünkü ölüyorlar ve yırtık dondan çıkar gibi Isidore'un gel ben seni bir şekilde muhafaza edeceğim daha büyük bir sistemin parçası olacaksın demesi çok daha büyük bir hikayenin içine atılacağımızı göstermekte. Bu zamana kadar tabii ki bu karakterin üzerinden çok ekmeğini yediler ama belki de artık Wednesday'in karakteri çok daha büyük kötülükler bekleyeceğini düşündürmekte. Fakat şöyle bir virgül eklemek istiyorum. Bence Tyler artık Wednesday ile uğraşmak istemiyor. Yani o öfkesini falan yitirdiğini düşünüyorum. Akabinde onun peşine düşüneceğini zannetmiyorum. Bence Taylor'ın kendine has problemlerle özellikle 3. sezonda bu problemlerin üstesinden gelmesine odaklandığı bir senaryo izleyeceğiz. Bir de özellikle Wednesday dedim diye bana çok kızıp linçlemişsiniz arkadaşlar. Wednesday demeye bazen Wednesday diyorum, Wednesday diyorum. Hani arada o kaçıyor yani bir şekilde gidiyor. Dilim dönmüyor bazen de. O kadar da şey yapmayın arkadaşlar yani. Tamam telaffuzumuz kötü yani ne yapalım. O kadar da dert etmeyin. Hadi seviliyorsunuz. Tabii zaman ne gösterir onusunu bilmiyorum ama 3. sezon eğer hala daha 1 ve 2'de yaptığı gibi devam ederlerse ve umarım 3 yıl bekletmezlerse harika bir dizi şeklinde çıkacaktır diye umut ediyorum. Senin bu konu hakkındaki fikirlerin, teorilerin neler yorumlara belirtmeyi unutma diyerekten eğer buraya kadar video izlediysen beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için yorumlar kısmına gelebilir veya Instagram'dan beni takip edebilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.